Herkese selamlar. Bugün masamızda teknoloji dünyasının en büyük illüzyonistlerinden birisi var. Redmi Note 15 Pro Plus 5G. Bakın kağıt üzerindeki verilere baktığımızda şunu görüyoruz. 200 megapiksel kamera, 120 watt hızlı şarj, 1.5K çözünürlükte devasa AMOLED bir panel. İnsan ister istemez kendine şu soruyu soruyor. Eğer bu telefon bu fiyata bu özellikleri sunabiliyorsa biz neden Samsung'lara ya da iPhone'lara o kadar deli paralar veriyoruz? Cevap basit ama can yakıcı arkadaşlar. Mühendislik farkı. Bugün o cilalı pazarlama sözlerini çöp atıyoruz. Kutunun içinden çıkan şarj aletinin ağırlığından işlemcinin frekans kısmı eşiğine kadar her şeyi konuşacağız. Bu cihaz bir fiyat performans kralı mı? Yoksa orta segment parçaları premium hissiyatını bulayıp önümüze koyan bir pazarlama harikası mı? Hazırsanız Redmi'nin o meşhur maskesini düşürmeye başlıyoruz. Telefonu kutudan çıkardığımızda ilk hissettiğimiz şey nedir? Bir ağırlık. Ama bu ağırlık her zaman kalite demek değildir. Cihazın önü ve arkası cam. Evet ama o çerçeveler hala polikarbonat yani plastik. Redmi burada uyanıklık yapmış. Üzerine öyle bir boyamışlar ki metal sanıyorsun ama ta ki elindeki o soğukluk hissinin 2 dakika içinde kaybolup terlemeye başladığını görene kadar. IP68 sertifikası var mı? Var. Bu güzel bir gelişme ama bunu al denize gir demek değil. Bu kazara. Lavaboyu düşürürsen servise binlerce lira bayılmazsın garantisi. Tasarımdaki kavisli yapıya geldiğimizde ekranın kenarlarındaki o kavis telefonu ince gösteriyor ama ekran koruyucu taktırmak istediğinde kabusa dönüşebilir. Ayrıca o kavisli bölgelerdeki ışık kırılmaları beyaz ekranda gölge yapıyor. Bunu kimse söylemez ama ben söyleyeyim. O kavisli görsel bir şov arkadaşım. Kullanım kolaylığı değil elbette. Şimdi teknik tarafa dalalım. Cihazda 6.67 inçlik bir kristal res AMOLED panel var. 120 Hz yenileme hızı artık standart. Bunu övmek yersiz arkadaşlar. Bakın asıl mesele çözünürlükte. 2712'ye 1120 yani 1080p'den daha keskin ama 2K kadar pil canavarı değil. Buradaki dengeyi sevdim. Bunu not alalım. Peki parlaklık? Marka 4000 nit pik parlaklık diye bağırıyor ama arkadaşlar bu bir pazarlama hilesi. 4000 niti sadece ekranın %1'lik bir kısmında. HDR bir videoda ya da saniyelik olarak görürsünüz. Günlük kullanımda göreceğiniz değer maksimum 1200-1500 nit civarında. Peki bu kötü mü? Yok aslında değil. Güneş altında her şeyi görüyorsun ama o 4000 nit sayısını kanıp da elinizde bir projektör taşıdığını sanma yani. Renk donanımı kısmında da DCI-P3 gamının tamamını kapsıyor deniyor ama delta E değeri fabrika çıkışında biraz daha böyle sapmalı. Kırmızılar böyle fazla doygun, yeşiller fazla neon gibi. Eğer profesyonel bir fotoğraf düzenlemeyeceksen ayarlardan doğal modu almazsan yanılıyorsun işte. PWM dimming dediğimiz o değere de değinecek olursak 1920 Hz ya da üstü bir değerle giriyor. Bu ne demek biliyor musun? Hani gözlerimiz hassassa düşük parlaklıkta ekranın kırpışmasını hissetmezsin. Aynı Honor Magic 7 Pro ya da Magic 8 Pro'da olduğu gibi. Peki Redmi bu segmentte sunduğu en büyük artılarından biri mi? Bence biri diyebiliriz. Gelelim şimdi asıl mevzuya. Bu aletin kalbinde ne var? Bu aletin kalbinde MediaTek Dimensity 7300 Ultra giriyor. 4 nanometre üretim süreci. Kağıt üstünde tamam verimi görünüyor. Peki ya gerçek hayatta nasıl? Bu telefonla benchmark testi yaparsam puanları tatmin edebilir seni ama ben ne yaptım? 1 saatlik aralıksız bir oyun oynadım ve sonuç ilk 15 dakikada her şey güzelken 60 FPS stabildi. 20 dakikadan sonra cihaz ısınmaya başladı ve işlemci ben yanıyorum diyerek frekans kısmaya başladı. FPS bir anda böyle 40-45 bandına çakılıyor. İşte amiral gemisiyle arasındaki fark bu. Yani soğutma blokları bu cihazda yok. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi kullanılmış. UFS 4.0 beklemek hayalcilik olurdu aslında ama 3.1 bile bu fiyat bandı için hala gayet hızlı, gayet ideal diyebiliriz. Uygulamalar tamam, hızlı açılıyor, arayüzde takılma yok ama yeni adıyla HyperOS hala eski hastalığından kurtulmamış bir şekilde.
Telefonu bir açıyorsun, saçma sapan oyunlar, gereksiz araçlar. Ya kardeşim, ben buna para verdim. Neden içinde reklam izliyorum diyorsun? Ve bu cihazın o premium hissini baltalan en büyük etken bence. Zırt pırt ekranın oradan çıkması. Kapatıyorsun, yine var. Derin temizlik yapıyorsun. Temizlik bitiyor. İşte şu kadar gigabayt, şu kadar megabayt temizlendi diyor. Zırt diye ekranda reklam beliriyor. Ya arkadaş, ben seni kapattığım halde, bu kadar da para verdiğim halde niye karşıma çıkıyorsun? Neyse, o da ayrı bir konu ya. Kameraya geldiğimizde şimdi 200 megapiksel yazınca herkes zannediyor ki biz diyor belgesel çekim yapacağız falan. Ya arkadaşlar, teknik gerçeği konuşalım. Dur. Tamam, aletin kamerası güzel. Samsung ISOCELL HP3 sensörü var. Ve bu sensör fiziksel olarak küçük olabilir. Ama o 200 megapikseli o küçücük alana sığdırdığınızda her bir piksel o kadar küçülüyor ki ışık toplama kapasitesi düşüyor. Gündüzleri ışık bolken böyle detaylar gerçekten güzel. %200 böyle yakınlaştırma yapabiliyorsun ama hala tabela okunabiliyor. Başarılı diyebiliriz aslında. Ama gece işte burada yazılım devreye giriyor. Piksel birleştirme denilen piksel binning teknolojisiyle 16 pikseli bir birleştirip ışığı arttırmaya çalışıyor. Ama sonuç ne? Böyle kumlanma görüyoruz. Yani noise var. Ve kumlanma önleyici algoritma o kadar sert çalışıyor ki insanların yüzleri yağlı boya tabloya dönüşüyor. Keskinlik gidiyor. Yerine yapay bir pürüzsüzlük geliyor. Geniş açı kamerası ise tam bir hayal kırıklığı. 8 megapiksel. Şaka mı lan bu? Yani yıl olmuş 2026, ön tarafta 1.5K ekran koymuşsun ama yan kamerada 5 yıl öncesinin teknolojisini kullanıyorsun. Ulan ana kamera ile geniş açı arasında renk tutarlığı zaten sıfır. Ana kamerada gökyüzü maviyken geniş açıyla griye çıkıyor. Video tarafında ise 4K 30 FPS standart. Lan 60 FPS'e geçtiğimizde o güzelim OIS yani optik imaj sabitleyici yetersiz kalmaya başlıyor zaten. Görüntüler böyle jöle gibi sallanıyor. Şimdi burada batarya ve şarj tarafına geldiğimizde yani Redmi'nin hakkını teslim edeceğiz. Çünkü 6500 mAh batarya ve 100 Watt'lık hiper şarj ile sıfırdan 100'e 20 ile 25 dakikada dolabiliyor. Tamam, bu bir lüks arkadaşlar. Sabah uyandığın şarjın %5 mi? Sen işte işlerini halledip evden çıkana kadar telefon seni gün boyu götürecek seviyeye gelebiliyor. Peki pil sağlığı ne oluyor bu arada? 120 watt basınca o pil yanmıyor mu? Ya Redmi burada akıllı şarj algoritmaları kullandığını söylüyor ama fizik kuralları değişmiyor kardeşim. Hızlı şarj ısı üretir ve ısı pili yaşlandırır. Eğer bu telefonu 4 ya da 5 yıl kullanacaksan o 120 watt her gün kullanmamanızı öneriyorum. Verimlilik kısmında ise işlemci 4 nanometre olduğu için bekleme modunda pil tüketimi çok düşük. Gece bıraktığında %1'e bile gitmiyor ve bu yazılımın başarısı arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda evet arkadaşlar, bu telefon bir fiyat performans canavarı mı? Eğer kıstasınız hala sadece kağıt üstünde sayılarsa o zaman tamam, evet diyebiliriz. Ama eğer kıstasınız deneyim ise durum biraz karmaşık. Bu telefon şu adam alsın, bu adam alsın dediğimizde eğer sosyal medyada çok vakit geçiriyorsan, dizi, film tarzı şeyler izliyorsan, şarj kablosuyla bu havanı koparmak istiyorsan ve fotoğrafın gündüz net çıksın yeter diyorsan, tamam arkadaş, bu telefon senin için bir lütuf diyebiliriz. Ama oyuncuysan, gece video çekmeyi seviyorsan, bir gece fotoğrafçılığını seviyorsan, işletim sisteminde tek bir reklam bile görmek istemiyorsan ve saf güç arıyorsan gidin ikinci el eski bir amiral gemisi al. Bundan daha mantıklı olur. Daha mutlu olursun arkadaşım. Çünkü Redmi Note 15 Pro Plus 5G orta segmenti sınırını zorluyor ama o sınırı geçip amiral gemisi olma ligine giremiyor. Çünkü o ligin kapısını bekleyen, şık giyimi ama cebinde hala öğrenci akbil olan bir cihaz bu. Kötü değil, sadece ne olduğunu bilerek alın arkadaşlar. Bakın, pazarlama cümlelerine değil, kendi ihtiyacınıza odaklanın. Çünkü günün sonunda o 200 megapikseli değil, telefonun sunduğu o huzurla baş başa kalacaksınız. Bir sonraki acımasız incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.